Uluslararası pazarlama dünyasında sınırları yeniden belirleyen bir ekibin parçası olmak seni de heyecanlandırıyor mu? O zaman Coldway Marketing Academy seni bekliyor. 35 kişilik bir ekiple her gün yüzlerce yaratıcı içerik üreten dünya standartlarında bir operasyon nasıl yürütülüyor? Pazarlamada bilim ve sanatı bir araya getiren bir şirket. Meta, TikTok ve Google'ın bölgedeki en büyük reklam verenlerinden biri. Amerika'da top chartları sallayan, bir ay boyunca Instagram ve TikTok'tan daha çok download alan, Coldway imzalı app'lerin reklamını yapan ekibin yaratıcı gücü nereden geliyor? Dev bir sektörde dünyanın bir numarası olabilmek için gereken en önemli özelliklerin hem bireysel hem işteki profesyonel yansımalarını anlatacak kişi Coldway Marketing Director Tansu Poyraz. Coldway 2023 Marketing Academy'ye başvuracakların bilmesi gereken her şeyi konuşacağız. Aynen. Kesinlikle. Öncelikle merhaba. Merhabalar. En merak edilen soru. Marketing Academy'de insanlardan başvuru alıyoruz. Nasıl birini bekliyoruz? Coldway Marketing ekibine her yönü çok kuvvetli olan arkadaşları bekliyoruz. Çok kreatif, çok yaratıcı aslında bir ekibiz. Araştırmayı seven, dinamik, birbirlerine destek olan, iletişimi kuvvetli olan bir ekibiz ve aradığımız kişilerde de aslında en büyük beklentimiz bu özelliklerin oluyor olması. Yani teknik bir özellikten ziyade genel olarak daha soyut, daha başarıya odaklı, daha aslında araştırmayı seven, her sorunun bir çözümünü bulabilen insanları arıyoruz. En büyük beklentimiz aslında Coldway Akademi'ye başvuran arkadaşlardan bu özelliklerin kendinde olup olmadıklarından emin olmaları. Bunu söyleyebilirim ilk olarak. Bu özellikleri özetlersek takım oyuncusu olacak, Kesinlikle. meraklı olacak, Çok meraklı olması gerekiyor. Yani fazla meraklı olacak. evet, yani bu neden böyle, burada bunu yaparsak nasıl olur, bunu böyle değiştirsek nasıl olurdu, bu soruların hepsinin aslında soruluyor olması gerekiyor. Yani çünkü yargılamadığında, sormadığında, bir şeyi merak etmediğinde biz oradan bir çıktı elde edemiyoruz. En büyük problemimiz bu oluyor. O yüzden meraklı insan, soru soran insan ve aslında sorduğu sorunun da sürekli arkasında nedenini de arayan insan. Yani Bizde soru sorması yeterli değil. Yok, soru sorması, yani tabii boş soru var, güzel sorular var. Güzel soru sorduktan sonra da yanıtlara odaklanmak, 360 derece sahiplenmek. Yani sizde Aynen. marketing tarafında da 360 derece sahiplenmek gerekiyor. Kesinlikle her alanda 360 derece, yani ürünün de bu arada 360 derece sahiplenmesi gerekiyor. Ürünle alakalı da çok şey merak edip aslında orada neler yapılabilir, bu neden böyle, bunu böyle değiştirsek ne olurdu? Neresini anlatabiliriz? Evet, sürekli olarak aslında bunları sorgulayıp, çünkü bizim her çıkardığımız yeni fikir tamamen bu sorular üzerinden. Bu arada yanlış yaptıklarımızdan bile aslında yeni şeyler çıktığı için, o yüzden yanlış yapmak bile bizim tarafımızda oldukça Yanlış önemli. demiyoruz o zaman, deney sonucu diyoruz. Aynen, Yani kesinlikle. sizin performans pazarlaması dediğiniz şey bundan ibaret zaten. Aynen, kesinlikle. Bir data odaklı olmak var, bir de Coldway olmak var. Aynen. Siz marketingde bu data odaklı yaklaşımı performans pazarlamasında özellikle nasıl kullanıyorsunuz? Aslında her alanda kullanıyoruz. Tabii ki yaratıcıyız, bir şeyler çıkartıyoruz, ortaya bir kreatif çıkıyor, bir video çıkıyor. Kampanyalarımızı alıyoruz, test ediyoruz ve hangi kreatif iyi çalıştı, hangisi kötü çalıştı, anlık olarak sonuçlarına ulaşabiliyoruz. Bir kreatif iyi çalıştıysa aslında direkt olarak gördüğümüz datalarla bunun yorumunu yaparak o kreatifin hangi metrikleri iyiydi, neden iyi gelen metrikleri neden iyi gelmiş olabilir, neden kötü gelmiş olabilir, aslında bunların hepsinin analizini yapıyoruz. Data bu noktada bizim için çok önemli oluyor. Yani en başta aslında olay kreatiften başlıyor. Çıkarttığımız videodan başlıyor ve bu videonun analizinden başlıyor. Bu videonun analizini yaptık. Artık kullanıcıları app'imize çektik. App'imize çektikten sonra kullanıcının içerideki davranışlarını izliyoruz. İçeride nasıl bir aksiyon aldı? Bu kullanıcı ne yaptı? Bu kullanıcı bir satın alım gerçekleştirdi mi? Yoksa bu kullanıcı hemen app'e girip çıktı mı? Bunları da aslında analiz ederek app'e doğru kullanıcıları doğru videolarla, doğru kreatiflerle sürekli olarak getirmeye çalışıp aslında buradaki gelir oranımızı, gelir miktarımızı artırmaya çalışıyoruz. Ve data kullanıcıyı getirmekten app'in içerisindeki her adımına kadar oldukça önemli bir noktası var. Gelirden söz ediyoruz. 100 milyonun üzerinde kullanıcıdan söz ediyoruz. Ciddi bir gelirden söz ediyoruz. Ciddi bir sorumluluk var demekle. Aynen. Yani burada Marketing Academy'ye gelenlerin özellikle meraklı olmasında, harekete geçmesinde, sorduğu soruların arkasında eyleme dönüş ve bu bakış açısını yaklaşım olarak taşımasının ötesinde bir de sorumluluk taşımasını istiyoruz, değil mi? Aynen, kesinlikle. Kendi deyimim var, su uyur marketing uyumaz diye. Sürekli olarak aslında 7/24
saatlik olarak sürekli data takibini yapmak durumundayız. Bir kreatifimiz çok iyi bir performa etmiş olabilir. Hemen orada onu scale etmemiz gerekebilir. Ya da başka bir yerde problem olmuş olabilir. Aksiyon almamız gerekebilir. O yüzden 7/24 aslında takip edip kaynağımız olarak aslında çok yüksek kaynaklarımız var. Çok yüksek bütçeler yönetiyoruz. Bu bütçenin de getirdiği aslında ciddi bir sorumluluk oluyor bizim tarafımızda. Marketing profesyonelinin hayalleri aslında büyük bütçe yönetebilmek. Evet, Çünkü kesinlikle. nereye gidersen git en son yönettiğin kampanyanın bütçesi soruluyor. Ne kadar yüksek bütçe o kadar büyük sorumluluk getiriyor. Ama ne kadar büyük bütçe olduğunda da o kadar çok fazla şey öğrenebiliyorsun. O kadar fazla şey deneyebiliyorsun. O kadar yeni şeyler keşfedebiliyorsun. Bizim de en büyük oyun alanlarımız ve aslında bu zamana kadar başarımızın arkasındaki en büyük nedenlerden birisi de bu sayılabilir. Yani biz bütçeyle beraber sürekli yeni şeyler denedik. Sürekli yeni şeyler deneyerek yeni şeyler keşfettik. Yeni şeyler keşfederek aslında learning'imizi biriktirdik ve sürekli olarak bu bize gelişimimizi sağladı aslında. Ekip olarak tamamen en büyük gelişim kaynaklarımızdan biri oldu. Denemeye de çok açığız. Product tarafında otonomiden söz ediyoruz. Aynen. Özellikle kendilerine bir şey verilmesini beklemeden inisiyatif almasından söz ediyoruz. Aynı şey marketing için de geçerli mi? Kesinlikle aynı şey marketing için %100 geçerli. Yani bizim tarafımızda bir kişi bir app'i sahiplenerek aslında o app'in 360 derece her şeyini yönetiyor. Nedir bunlar? İşte marketing bütçesini yönetiyor. Kampanyaların açılmasını yönetiyor. Kreatif tarafını yönetiyor. Dataları o bakıyor, o inceliyor. Bununla beraber aslında Facebook, TikTok, Google gibi networklerle tamamen iletişimini kendisi sürdürüyor. Yani bir kişinin aslında yaptığı 5-6'dan fazla domain var. Ve bunları yönetirken aslında birinin bunu takip etmesinin mümkünatı yok. Yani başarı, yaptığın her şey hem kendin yaparken hem de başarıyı da aslında büyük ölçüde sen getiriyor oluyorsun. Burada tamamen otonomi, yani %100 otonomi olduğunu söyleyebiliriz. Hani gerektiği yerde, gerektiği şekilde yönlendirmeler tabii ki yapılabiliyor. Ama sen ne istersen aslında burada tamamen yapmakta her şey seninle beraber gelişiyor, yani öyle söyleyebilirim. Sonsuz opsiyon var neredeyse. Kesinlikle. Seçenek ne kadar çoksa seçeneği seçen kişinin ne istediğini de bilmesi gerekiyor. Bu durumda Kesinlikle. sağladığınız özgürlük ne kadar büyük? Yani teklif edildiğinde hayır demek gibi şeylerle karşılaşıyor muyuz? Sadece ben değilim. Ekipte de kimsenin hayır dememesi gerekiyor. Yani yeni bir şey keşfetmek kısıtlamalarla olmaz. Olmadığını da görüyoruz bu arada. Ekibimizde ne kadar çok şey varsa, işte bunu deneyelim, şunu deneyelim mi, böyle bir şey yaptık mı deniliyorsa bizim tarafımızda hepsi aslında okeydir. Çünkü yeni şeyler deneyerek aslında yeni şeyler keşfediyoruz ve bugüne kadarki başarımızın arkasında da tamamen bu yeni denediğimiz şeyler var. Bazen günde bir app'imiz için bile 50'ye yakın kreatif çıkarabiliyoruz ve burada herkes... Ciddi misin? Evet, burada herkesten gelen 50 fikirden söz ediyorsun. Evet, 50 farklı fikir, bazen daha fazla da olabiliyor bu arada. Ama işte burada herkesin araştırıp herkesin yeni bir fikir getirip mutlaka bunu deneyelim diyoruz. Asla hayır Bir saniye, yok. şaşkınlığım geçsin, sen konuşmaya devam et. 50 fikir ne demek? Evet, günde yani daha da fazla olabiliyor. Ekip kaç kişi? Şu anda ekip toplamda 27 kişi. Kalabalık bir ekiple dev bütçeler yönetmek, dünyada en çok download yaratan publisher olabilmek, yani Türk publisher olabilmek, bunların her birini bir araya getirdiğin zaman bu ekibin içinde yer alacak insanların da o zaman birkaç farklı alanda çalışması ya da kendini her alanda geliştirmesi zorunlu hale geliyor. Kesinlikle her alanda geliştirmeli. Dünyada trend set eden, trendleri koyan bir kreatif ekip var içeride. Aynen. Bu ekipler bunu taze tutabilmek için dediğin gibi sürekli performansı ölçüyor. Beklediğimiz şey datadan anlaması, datayı takip edebilmesi. Gelen insanların kendilerini nasıl hazırlamasını istiyoruz bir yandan. Beklemedikleri bir şeyle karşılaşmasınlar. Çünkü ciddi anlamda kendilerini çok büyük bir hızla akan nehrin içinde bulacaklar. Olay kreatiften başlıyor. Kreatif araştırmaları, trendleri takip etmeleri, sosyal medya diline çok hakim olmaları. Her gün trend değişebiliyor. Bugün trend olan bir şey yarın olmayabiliyor. Bu dinamizmi çok iyi bir şekilde yakalayabiliyor olmaları gerekiyor ve bunları araştırabiliyor olmaları gerekiyor. İlk beklentilerimizden biri aslında bu. Farkındalığı yüksek olarak trendleri takip etmek. Dünyada ne olup bittiğine hakim olmak. Onunla beraber aslında bunu kendi app'ine nasıl uygulayabileceğini de çok iyi bir şekilde analiz edebiliyor olmak. X bir şey trend olabilir ama seninle
hiç alakası olmayabilir ama sen onu kendi app'ine nasıl ilgili Uyarlarsın. olabilecek şekilde uyarlıyor olacaksın. Aslında bunu çok iyi bir şekilde oturtabiliyor olması Bir gerekiyor. yandan da şu an var olan app'lerin ötesinde henüz yayınlanmamış, adını söyleyemediğimiz, Aynen. pipeline'ın sonunda yayına hazır olanlar var. Bunların tanıtımı ile ilgili de ya da yeni bir alan yaratması mümkün olan bir app için yeni fikir üretmesi gerekiyor. Aynen, kesinlikle, aynen. Orada da yine trendleri, kendi araştırmalarını kullanabilir. Hem analizlerini kullanabilir hem de bahsettiğim gibi çok fazla kreatif deniyoruz. Her gün aslında yeni fikirler üretip yeni şeyler deniyoruz ve arkada birikmiş olan çok ciddi bir know-how var bu konuda. Bu know-how da aslında birikmiş know-how da bizim önümüze yeni bir app'e, yeni bir kreatif yaparken çok daha başarılı kreatiflerle başlamamızı sağlıyor. Ya o know-how, bu zamana kadar denediğimiz o deneme gücümüz bize şu anda çok ciddi bir artı olarak dönüyor. Çünkü aynı zamanda bunun için çok ciddi sistemler de kurduk kendi tarafımızda. Otomasyona yakın. Evet, otomasyona yakın, yani bir kreatifin üretim aşamasından sonuna kadar her şeyini takip edebileceğin içeride sistemlerimiz var. Otomatize olmayan tek şey yaratıcı fikir. Aynen. O da kişinin kendisinde bitiyor açıkçası. Yani AI'ın işimizi devralacağı, bizim yerimize geçeceği bir alan var. Okey, Aynen. anlıyoruz ama yaratıcı fikirler, insanların ilgisini çekebilecek şeyler konusunda hala insanlar en büyük yaratıcı fikirlere sahip. Kesinlikle öyle, aynen. Peki teknik yeterlilikler konusunda, yani motion designer olarak gelmesi ya da sadece 2 boyutlu illüstratör kullanabiliyor olması, bunların ötesinde bir şey istiyorsunuz anladığım kadarıyla. Çünkü bunlar zaten içeride var. Performans tarafı ve aslında marketing art tarafı ayrılıyor. İkisinde de aslında farklı beklentilerimiz var. Marketing artistin yaptığı araştırma, merak ona ne kazandırır? Ne arıyoruz orada? Neye bakması gerekiyor? Çıkarttığımız kreatiflerle sektörü takip eden değil, sektöre yön veren tarafındayız. Şu anda yaptığımız tüm kreatifler farklı bizim gibi şirketler tarafından benzerleri yapılıyor veya kopyalanıyor. Biz şu anda farklı kişilerden aslında ilham alamıyoruz. O kadar yaratıcıyız ki bize ilham verecek kimse yok. Birazcık o noktaya geldi. Maalesef demiyorum, tabii ki bu bizim için çok gurur verici bir şey. Bu noktada sürekli olarak aslında bu fikirleri bulan kişiler bizim En büyük ekibimiz. mücadele kendinizle. Evet, yani sürekli olarak yeni şeyler bulmamız gerekiyor. Yeni noktalar bulmamız gerekiyor. Onları birleştirmemiz gerekiyor. Onları farklı bir noktaya götürmemiz gerekiyor. Ve bunları yaparken de eskileri doğru analiz ederek yapmamız gerekiyor. O yüzden çok fazla beslendiğimiz kaynak var. Çok fazla baktığımız yer var. Ve bunları bulabilmek, bunları araştırabilmek ve Trendleri görmek. evet, trendleri görmek ve bunları aslında o kişinin kendi algısıyla beraber ne iyi çalışmıştı, ne kötü çalışmıştı, bunları arkada birleştirebiliyor olması bizim tarafımızda çok önemli bir nokta. Sadece tasarımcı değil, Evet. stratejik olarak bakabilmesi gerekiyor. Aynen, kesinlikle. Bu arada marketing artist dediğimiz arkadaşların data da bilmesi gerekiyor. Çünkü hangi kreatif iyi geldi, hangisi kötü geldi, bunu anlayabilmesi ve Okuyabilmesi lazım. evet, anlamlandırabilmesi gerekiyor. Onu anlamlandırdıktan sonra önceki yapılan şeylerle yeni kreatifleri nasıl harmanlayabilir, nasıl birleştirebilir, nasıl daha iyi bir noktaya götürebilir? Yani sezgilerinin de bunlarla beraber çok yüksek olması ve ileriye götürmesi gerekiyor. Peki Coldway'in marketing başarıları neler? Yani bu kadar kalabalık bir ekipten söz ediyoruz. Dev bütçelerden söz ediyoruz. Dünyada trend yaratan fikirlerden söz ediyoruz. Bunun net karşılığı, başarı dediğiniz şey ne sizin? Dünyanın en büyük app şirketlerinden biri olma noktasında ilerliyoruz. Burada zamanında aslında CleanUp app'imiz Productivity tarafında bir numaralara oturdu. Yani kendi alanında bütün rakiplerini geçerek yine bu kreatif başarılarımızla, aslında marketing başarımızla bir numaraya kadar geldi. Bununla beraber FaceSense AI Face Animator app'imiz vardı. O app'imiz de aslında top chartlara kendi alanında, kendi rakiplerinin olmasına rağmen bir numaraya kadar geldi. Bitmiş denen bir trendin devamında Evet, bir numaraya gelmesi. Aynen, yani bir trend varmış, 2 yıl öncesinde gerçekleşmiş ve trend bitmiş ama biz hala o alanda sektörün bir numarasıyız kendi alanında rakipleri arasında. Aynı şekilde CleanUp'ta 2 yıl öncesinde başlayan bir sektör ve sonrasında bizim marketing başarılarımızla, product başarılarımızla beraber bir numaraya kadar geldi. Son dönemde de aslında yaklaşık bir aydan fazla bir süredir Amerika'nın top 3'ünde bulunan SKI app'imizle beraber yine bu başarımıza başarı kattık diyebilirim. Onlarca rakibin olmasına rağmen. Onlarca rakipten öte çok yeni ve herkesin üzerine odaklandığı bir alanda bir numara olabilmeyi sağlayan yaratıcı fikirleri buluyorsunuz. Peki Aynen.
Nereden geliyor bunlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Ekip olarak işte çok fazla çalışıyoruz. Çok fazla araştırıyoruz. Aslında direkt olarak buradan geliyor. Trendleri çok yakından takip ediyoruz. Sürekli olarak aslında gözümüz bütün sosyal medyaların üzerinde. Özellikle ekip olarak sosyal medya trendlerini çok iyi bilip sürekli olarak onları araştıran, o kültürü, Amerika kültürünü de anlayan bir noktaya geldi artık. Hepimiz o gözle de bakmaya çalışıyoruz. Herkesin kendi avatarlarını yaptığı bir dünyada Wonder'ın bir numara olması şaşırtıcı bir durum değil ama Amerika'da 2 ay boyunca en çok gidilen subscription app olabilmek için özel olarak hitap ettiğiniz kitleye, hitap ettiğiniz pazara yönelik içerikler üretiyorsunuz anladığım kadarıyla. Aynen, kesinlikle. Yani Amerika'ya reklam yapıyorsanız Amerika kültürünü, oradaki insanların ne izlediklerini, oradaki insanların ne yaptıklarını çok iyi anlamanız gerekiyor. Onların nasıl konuştuğunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Aslında tamamen odaklandığımız noktalar bunlar oluyor ve bununla beraber de o kreatifin nasıl bir performans odaklı olarak biz bunu insanlara sunabiliriz, nasıl bu noktaya getirebiliriz onu çok iyi anlamamız gerekiyor. Başarısının arkasında da aslında bunlar var. Her şeyi deneme şansınız var. Aynen. Bunların hiçbiri hata değil, hiçbiri failure, başarısızlık değil. Çünkü bunların hepsi size bir data sağlıyor. Peki sürpriz olarak hiç beklemediğiniz sonuçlar aldığınız durumlar oluyor mu? Evet, açıkçası oluyor. Bu zamana kadar aslında denediğimiz şeylerden çok farklı sonuçlar elde ettiğimiz de oldu. Yanlış yaptığımız bir şeyden çıkan ekstra güzel sonuçlar oldu. Biz Amerika kampanyasının içerisine yanlışlıkla İspanyolca kreatif eklemişiz. Bakıyoruz bir gün İspanyolca kreatif var ve hacim alıyor. Çok da ciddi, bütün hacmi de Amerika'da düşünün, İngilizce kreatiflerinde var. Çok ciddi bir hacmi İspanyolca kreatif almış. Ve sonrasında aslında baktığımızda yaptığımız bir hatanın karşılığında aslında büyük bir keşfimiz oldu. İspanyolca dili konuşan insanların da çok büyük bir nüfusunun olduğunu ve aslında bunun da değerlendirmesi gereken orada bir kitle olduğunu fark ettik. Ve bu da bize ayrı bir kapı açıyor oldu marketing tarafında. Coldway Marketing Academy'ye geldi bir genç arkadaş. İçeriye girdi ve çalışmaya başladı. Coldway'de çalışması kendisine sektörde nasıl bir fark yaratacak? Çok büyük başarıları olan, milyonlarca kullanıcıya ulaşan, aslında kreatifleri yapan ve videoları üreten direkt olarak ekipte oluyor olacak. Aynı zamanda Coldway, TikTok, Meta, Google'ın en büyük partnerlerinden, Türkiye'deki en büyük partnerlerinden birisi. Bunlarla direkt olarak en büyük ekipleriyle beraber çalışma fırsatı bulunuyor bu arkadaşlarımızın. Bu noktada da onlar için bence bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Influencer ekibimiz var. Influencer ekibimizle de beraber yine bütün fikirleri tartışabileceği, aslında konuşabileceği bir noktaya gidiyor. Data altyapımız çok güçlü. Burada hiç operasyonel işlere kalmadan bütün datalarını, aslında Excel'le uğraşmadan, farklı dokümantasyonlar yapmadan bütün dataları anlık olarak kendi önünde görebiliyor olacak. Aslında en büyük odaklanacağı nokta işi olurken operasyonel işlerin hepsi geri planda kalıyor olacak. Bu arkadaşlara en büyük Coldway'de çalışması, en büyük fırsatı bu olacak diye düşünüyorum. Burada çalışmak gibi değil anladığım kadarıyla. Zaten Yok. bir kültür, lifestyle Aynen. burada yaşanan şey. Kişisel olarak senin kendi deneyimin içinde Coldway'in yeri neresi? Yani Coldway'de olmak, Coldway'li olmak senin açından ne anlama geliyor? En büyük duyduğum duygu gurur. Bahsettiğim gibi 27 kişilik bir ekibimiz var. Ve bu ekiple beraber çalışırken aslında hiçbir şey zor değil. Herkes birbirine yardımcı olmayı çok seviyor. Birbirine bilgi, bir şey öğretmeyi çok seviyor. Bütün ortak gruplarımızda işte ortak paylaşımlarımız var. Bu noktası çok önemli. Bu ortak çalışmalar, beraber birbirini geliştiren nokta sonunda sizi başarıya götürüyor. Geriye dönüp baktığınızda bunu bu ekiple başarabilmek oldukça gurur verici. Amerika'da gerçekten bir aydan fazla bir süre top 3'te olunca her sabah açıkçası gururlandığımı söyleyebilirim. Yani Bir süre sonra gerçekten bağımlılık yapar herhalde. Bugün neredeyiz diye. evet, bir yerden sonra alışıyorsun. O da kötü. Geriye dönüp bakıldığında gerçekten çok büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yarıştığınız insanlar Instagram, TikTok, Amazon gibi büyük Amerika'dan çıkmış büyük devleri. o devlerle yarışıyorsunuz. Peki içeride dev bir AI ekibinin de olması, sizin yarınız kadar olsa da sonuçta onların yaptıkları şey çok başka bir yerden geliyor. Bu sizi nasıl destekliyor? Ya da Cerebro altyapısında burada hazır var, ben bunu alıp kullanabiliyorum diyor. Sizin böyle hazır kullanabildiğiniz, canınız istediği anda sadece yaratıcı fikri üzerine attığınızda çalışan şeyleriniz var mı?
Bizim sistemlerimiz özellikle Cerebro tarafında o kadar hazır ki bize product'ı çıkarttıklarından itibaren biz bir gün sonunda app'i tüm datalarını görebilecek şekilde altyapımız hazır oluyor. Ve biz reklamını çıktığımız gibi anlık olarak ne geldiğini, nasıl olduğunu her şeyi çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bu da bize aslında kendi alanımızda datayı analiz ederken, datayı yorumlarken Büyük bir avantaj evet, sağlıyor. büyük bir avantaj sağlıyor o noktada. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bazı kullanılan tool'lar var. Bunların da tabii ki belirli avantajları var. Ama data sende olunca her şeyi istediğin gibi bakabiliyor, istediğin gibi analiz edebiliyor ve onu bir sonraki noktaya götürebiliyorsun. Cerebro'nun da bu altyapısının hazır olması, ben X bir dataya bakacaksam ve analiz edeceksem direkt olarak her şeyi çekip Anlık olarak görüyorsun. anlık olarak görebiliyorum. İstediğim gibi manipüle edebiliyorum. İstediğim şekilde dataya bakabiliyorum. Tool'ları kullanarak aslında bakamayacağım, anlamlandıramayacağım datayı kendi içerimde çok rahat bir şekilde anlamlandırabiliyorum. Bu da bence bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Bazı sistemlerimizi otomatize etmemiz gerekiyor. Örneğin işte kreatifleri yükleyip kreatifleri hızlı bir şekilde tüm networklere paslayıp hızlıca açabilmemiz gerekiyor. Çünkü marketing olarak aslında bu bizim tarafımızda bir operasyonel yük. Ve yaratıcı bir şey değil o. Evet, yaratıcı bir şey değil. Benim ekibim günde 1 saatini 2 saatini alıyor. Bu kadar zehir gibi beyinleri, bu kadar akıllı insanları bu tarz işlerin içerisinde aslında boğmak istemiyorum. Onlar daha çok fikir üretsinler, daha fazla araştırsınlar, daha fazla kafalarında başka şeyler düşünsünler. Kendini beslesin. Evet, kendilerini beslesinler. O yüzden örneğin Cerebro ekibiyle geliştirdiğimiz projelerden birisi aslında kendi bütün otomasyonlarımızı yaratıp operasyonu tamamen ortadan kaldırmak. Bu gibi noktalara gidiyoruz. Yani onların bizim tarafımıza sağladığı avantaj hem datayı okuma, datayı hızlı bir şekilde görme noktasında hem de aslında bizim sistemlerimizi otomatize etme noktasında çok ciddi avantajı bulunuyor. Size sadece karar vermek kalıyor. Aynen, karar vermek ve düşünmek kalıyor. Ne konuşacağımıza dair fikrim olduğunu zannediyordum. Çok yanılmışım. Ciddi anlamda yaptığınız şeyin karşılığı, yani app sektörü dışında böyle bir dataya erişim marketingde yok. Evet, maalesef yok. Maalesef demeyelim, bu sizin bir avantajınız aynı zamanda, ama burada bunun içinde yaşayan bir insanın bir yıl sonunda dünyaya bakış açısı değişir. Saniyesine kadar data takip edebiliyorsunuz. Saniyesine kadar bölebiliyorsunuz. Yani saniye olarak bölüp de dataya bakabildiğim bir dünya var burada. Anlık olarak her şeyi Önünde görebiliyorum. Matrix'in kodu akarken Aynen. bunun içinde şuraya doğru gidiyoruz. Çok ilginç. Aynen ya, o da bize çok ciddi avantaj sağlıyor. Wow. Ciddi anlamda beni şaşırttığını söyleyebilirim. Çünkü dediğim gibi bildiğimi düşündüğüm bir alanda çok ters köşe yedim. Marketing artistin stratejik bakış açısı. Diğer tarafta sizin otomasyonla zaten zaman alan ve yaratıcılığı öldüren o bütün insan yapmasa ne güzel olur dediğimiz şeyleri otomatize etmeniz, bu bakış açısıyla buraya gelecek herkes aslında çok şanslı. Ama bu şansa layık olabilmek için beklentileriniz de yüksek anladığım kadarıyla. Evet, kesinlikle. Yani büyük bütçeler, büyük sorumluluklar. Aynen. Ekibi kuran sensin. Burada yaşanılan, içeriye gelen herkesin deneyimine şahitsin bu kadar Aynen. yıl boyunca. Bu deneyimler içinde insanların en çok yaşadığı sorun neydi? Yani buraya gelenler neyden dolayı sorun yaşadılar? Dışarıdan hiç tahmin edemeyeceği şeyler de olabilir. Bir app sıfırdan kurulursa tek tek aşama aşama neler yapılır aslında dokümantasyonlarımız var. Böyle olduğu için de o sistem aslında zor. Sıfırdan yapan birisi için, ben ilk yaparken benim için zordu. Artık değil. Her şeyi tek tek keşfettim, tek tek buldum. Fakat sonra ne yaptım? Bunu yeni gelen birisinin aslında sahiplenebilmesi, yapabilmesi için bunun için bir dokümantasyon oluşturmamız gerekiyor dedim. Yeni gelen bir kişi o konuyu hiç bilmese bile oradan tek tek her şeyi check ederek aslında yapabiliyor. Yani en büyük problem buydu. Bunu ilk başta kurarken ben zorlandım. Ama benden sonrakiler için aslında elimizde hazır bir yapı olduğu için, dokümantasyon olduğu için onlar tarafında hiçbir sorun olmadı. Gerçekten aydınlandığımı söyleyebilirim. Codeway akademilerinde en çok ilgimi çeken alan şu ana kadar marketing oldu. Kayıt bittikten sonra soru sormaya devam edeceğim. Tabii ki. Harika. İyi ki geldin, iyi ki konuştuk. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Codeway Marketing Director Tansu, Google, Meta, TikTok gibi platformların en önemli reklam verenlerinden biri olabilecek kadar büyük bu operasyonun dev sorumluluğunu, sektörün en çok taklit edilen yaratıcı içeriklerinin üretim süreçlerini, milyonlarla buluşan eşsiz teknolojilerin nasıl tanıtıldığını, ardı ardına gelen dev başarıların içinde bile nasıl ayaklarının hala yere basabildiğini,
Pazarlama işine sanatsal ve bilimsel olarak yaklaşımlarını anlattı. Ama sanırım en önemlisi Codeway Marketing Akademi'ye başvuracakların bilmesi gereken her şeyi konuşmuş olduk. Codeway Early Impact, AI, Marketing, Product ve Coder Academy için başvurular açıldı. Hazırsan başlayalım.